Geçtiğimiz videolarda indikatörlerle alakalı birçok farklı yorum geldi. Kimileri indikatörleri kullanmaktan ve onların sağladığı faydalardan memnunken, kimileri nasıl kullanılacağını bilmiyor, kimileri indikatörlerin çöp olduğundan bahsediyor, kimileri indikatör aracılığıyla gelen verilerin geçmişten geldiğini, o yüzden bir sonraki hareketi belirlemeyeceğini, tek gerçeğin temel analiz olduğunu söylemekte. Tabii ki herkesin kendi deneyimleri, kendi bilgi birikimi var sonuçta. O yüzden hepimizin farklı düşüncelerde olması da çok doğal. Bence indikatörlere olan bu bakış açısını bir nebze de olsa değiştirebiliriz. Sonuçta insanın düşünme yapısını baz aldığımızda insan bir şeyi anlamaz ise eğer ya ondan korkar, ya onu küçümser ya da onu kötüler. Bu üç şeyden birini yapmıyor, onu anlamaya çalışıyorsa işler değişir. O zaman başlayalım. Öncelikli olarak bize çok takipçisi olan birçok fenomenin söylediği bir şey var. Birkaç tane ürüne kendinizi sınırlayın ve stratejiniz her neyse bu birkaç üründe bunları arayarak para kazanmaya çalışın. Neden birden fazla ürün içerisinde yine uygulamış olduğun stratejinin koşullarını sağlayacak ürünleri bulmak yerine tek bir ürüne takılı kalıyoruz veya kendimizi onunla kısıtlıyoruz? Sizce de burada bir tuhaflık yok mu? Kendimize yeteri kadar mı güvenmiyoruz, yoksa buradaki problem bambaşka bir şeyden mi kaynaklanıyor? Şöyle düşünün, onlarca emtia var diyeyim ya da kripto diyelim. 600 tane, 500 tane kripto var. Her birisine girip bakmak istediğiniz ve stratejinize uygun olup olmadığını ölçmek istediğinizde bunun için zamanınız o kadar kısıtlı kalır ki sadece birkaç dakika bile baksanız 10 tane, 20 tane baktığınız ürün koca bir saatinizi alacaktır. İşte bu zamandan tasarrufu sağlayan gösterge biçimleri, trade etme mantığınızı olabildiğince değiştiren yapılar oluşturmanızı sağlıyor. Hemen örnekler üzerinden gidelim. Şimdi ekranda gördüğünüz göstergeleri bir kısmını ben oluşturmuşumdur, bir kısmını Selçuk Hoca oluşturmuştur, bir kısmını yine onun grubunda yer alan arkadaşlar oluşturmuştur. Şimdi bu göstergelere baktığınızda gözünüzün önünde sizin oluşturduğunuz stratejiye bağlı olarak öne çıkan ürünleri görüyorsunuz. Şimdi bazı eleştiriler vardı. Ne diyordu? İndikatörler geçmiş veriyi verir, gelecekle alakalı bir bilgilendirme sunmaz. Peki bunun her zaman için doğru olmadığını söylesek? Örnek vermek gerekirse bakın, RSI'nin değişme yüzdesi var. Sonrasında sıfıra yakınlık noktamız var. 1 saatlik, 4 saatlik, 2 saatlik, günlük, haftalık kapanış noktalarımız var. Para giriş ve para çıkış noktaları var. Yani milyon tane değerlendirebileceğiniz indikatör var elinizde. Ve bu indikatörleri alıp yapay zeka sayesinde birçok ürünü tarayabileceğiniz, size hem geçmiş verilerini görebileceğiniz hem de şu anda canlı fiyat hareketi gerçekleşirkenki verileri verebilecek bir yapı oluşturabilirsiniz. Ya da MACD aşağı yönlü hareket ettiğinde, eksi yönlü hareket etmeye başladığında bunlar ne olacak? Sıfırın alt noktasına kalacak. Diğerleri nerede kalacak? Üstünde kalacak. Ve bu şekilde bununla ilgili aklınıza gelemeyecek kadar sistem kurabilirsiniz ve bunların hepsi de işe yarar. Yani sen buradan 1 saat diye geldiğinde gel buradan sıfır noktasının üstüne atanı longla, altına mı düştü? Shortla. Bu kadar basit tek bir yönetim paneli. İstediğin kadar bunları çoğalt. Bunları 40 taneye kadar çıkartabilirsin. 20 taneye kadar çıkartabilirsin. İstediğin emtiayı seç. İstediğin görsel şeyi kullan. Bak bunu unutma. Hepiniz aynı sistemleri kullanmayabilirsiniz. Hiç önemi yoktur dediğim gibi. Kiminiz MFI'yi kullansın. Kiminiz MACD'yi kullansın. Kiminiz RSI'yi kullansın. Hepsinin gideceği sonuç aynıdır ve aynı şeyi verir, sistematiği verir. Önemli olan bunun mantığını anlamanızdır ve bu mantık üzerinde hareket etmenizdir. Şimdi göstergelere bakıyoruz. Bu göstergeler içerisinde çok net bir şekilde görülebilir bir göstergeye gelelim. RSI değişimi. RSI değişimine baktığınızda bakın burada belli bir seviyenin üstünde ciddi bir hareket var. Bu hareketi gördüğünüzde insanlar ne diyor haklı olarak? Yani fiyat hareketinden sonra gerçekleşti. Benim bir işime yaramayacak ki, değil mi? Peki o zaman bakalım. Seviye buraya geldiğinde, yani ciddi bir hareket gerçekleştiğinde mumun konumuna bakalım. Ve bu mum kapanışından sonra gerçekleşen yükselişe bakalım. Devam edelim. Birkaç tane örnek üzerinden gidelim. Sadece bir örnek olmasın. Farklı bir emtiaya geçelim. Çünkü tek bir emtia üzerinde bulmuş ve gösteriyor olabilirim size. Bir tane seçiyorum. Yine bu emtiada da gördüğünüz üzere hareket sonrasında yükseliş gerçekleşmeye devam etmiş. Peki bu durumda göstergeler her zaman fiyattan sonra mı gelir? Yoksa fiyat hareketiyle beraber önceden bir uyarı yapabilir mi? Bir diğer değinmemiz gereken nokta ise aşırı derecede üretilen sinyaller. Burada bize düşen görev ise o sinyalleri ayrıştıracak bir yapı oluşturmamız. Sinyalleri ayırt edebileceğiniz o kadar fazla seçeneğiniz var ki. Örnek vermek gerekirse long veya short yönlü hareket etmek istiyorsunuz. Hani sonuçta hareketin yönünü belirlemek istiyorsunuz, trend yönünü ve buna bağlı olarak da gün içerisinde alacağınız sinyalleri teke indirmeniz çok doğal. Eğer ki dünkü kapanışının altında bir fiyatla açılıyorsa ürün, bugün düşüş yönlü bir hareket gerçekleşecek mantığı ile hareket edilir. Böyle bir mantıkla sizin zaten gün içerisinde arayacağınız sinyalin long yönlü değil de short yönlü olması gerekir. Bu durumda long yönlü gelen sinyalleri görmezden gelebilir, short yönlü gelen sinyalleri dikkate alabilirsiniz veya longdan gelen
gelen sinyalleri kısa süreli değerlendirebilir, short'a dönüşebilme ihtimallerine karşı daha dikkatli olabilirsiniz. Yani indikatörlerin işinize yaramasını istiyorsanız ilk önce onların neden ve nasıl çalıştıklarını, nasıl bir veri sunduklarını, bu veriyi sunarken fiyatta nasıl bir hareket gerçekleştirdiklerini, bu gerçekleşen hareketten sonra fiyatta herhangi bir dalgalanma veya hareketin devamını sağlayıp sağlamadığını gözlemleyebiliyor olmanız lazım. Bunların hiçbirini yapmayıp sadece birkaç deneme sonrasında işinize yaramadığını düşünürseniz belki de önünüze çıkabilecek birçok fırsatı geri tepebilirsiniz. Ya peki o zaman bu kadar anlattık. Bir indikatörün bizim işimize yarayabilmesi için aslında nasıl bir strateji geliştirmeliyiz? Terste kalmamak adına trend yönünü belirlememizi sağlayacak basit bir yapı oluşturmamız lazım ilk önce. Ardından bu yapıyı destekleyecek başka indikatörler eklememiz gerekiyor. Mesela içeri giren hacim ne kadar, çıkan hacim ne kadar, içeri giren hacmin ne kadar alış yönlü, ne kadar satış yönlü. Bunları görebileceğimiz bir gösterge ekleyebiliriz. Bu sayede mesela diyelim ki piyasa yönü longsa, long olduğunda yine o gösterge içerisinde özellikle para girişinin arttığını gördüğümüz ürünler içerisinde alım sağlamak çok daha mantıklı bir hareket olur. Ve fikren indikatörlerden bir sonuç alamam, bana fayda sağlamaz fikrini bir kenara atmamız gerekiyor. Çünkü bu fikre zihniniz arka planda sıkı sıkıya sarılmışsa sizi o inandığınız şeyi yapmaya yönelik hareket ettirmeye devam edecektir. Yani daha hızlı karar verecek, daha yanlış karar vereceksiniz. İndikatör beni şaşırttı, ben doğru karar verecektim gibi fikirler, karmaşalar yaşayacaksınız. Oysa ki elinizde indikatör olmasa dahi %50'ye 50 yanlış yapma ihtimaliniz var. Az önce söylemiş olduğum bu şeyleri toplu olarak gösterebileceğimiz bir örnek üzerinden ilerleyelim. Göstergeyi açtığımda karşıma RSI değişimlerini gösterebilecek bir yapı görülüyor. Ve aynı zamanda para giriş ve çıkışını gösteren başka bir yapı daha gözüküyor. Ve ayrıca dünkü açılış ve kapanış noktalarına baktığım ve orta noktayı da tespit edebildiğim, yani fiyatın şu an dünkü açılış ve kapanışın orta noktasının üstünde mi altında mı bunu görebileceğim başka bir göstergem daha mevcut. Bu göstergelerin üçünde de aynı hareketi yapan ürüne bakmamız lazım. Birçok ürün görüyorsunuz değil mi şu anda? Bunlardan birisine gidelim. Mesela neymiş bu? Bu ürünü seçtiğimizde hemen o sinyalin geldiği ana bakalım. Nasıl bir fiyat hareketi gerçekleşmiş? Hareketi görüyorsunuz. Arkasından gelen hareketler de ortada. Bu durumda stratejinize uygun olarak bir işleme girmek sizin için gerçekten bir problem olmaktan çıkıyor. Hatta ekran başına geçtiğinizde acaba hangi ürüne baksam, hangi ürün trade edebileceğim durumda tek tek bakmam gerekebilir. İşte baktığım ürünlerde belki o an uygun bir pozisyon olmayabilir gibi endişelerinizi de bir kenara atmanızı sağlıyor. Bunlar dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık işlemler olduğunu düşünürsek birkaç işlemde çok düşük kaldıraç bile uygulasanız güzel kazançlarla gününüzü kapatabilirsiniz. Ve buradaki hareketlerin aynı zamanda trend değişikliğini de çok çabuk yakalamanızı sağladığını unutmayın. Yükselişte olan bir trendin bir anda tekrar düşüşe geçtiğini hızlıca görüntüleyebiliyorsunuz. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için bir şeyleri görmeniz lazım. Gördüğünüzde atacağınız adımlardan bir tık daha emin oluyorsunuz. Kendinize daha fazla güveniyorsunuz. Yaptığınız işlemlerde sürekli kuşkuda olmanız sizin stres seviyenizi yükseltir. Stres seviyenizin yükselmesi de yanlış karar verme ihtimalinizi arttıracaktır. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.